Nisan'ın tariflerine hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bugün sizlerle en kolay ve en lezzetli haliyle el açması ıspanaklı börek yapacağız. Hamurumuz için bir kap içerisine 6 su bardağı un, yarım çay kaşığı toz maya, 1 tatlı kaşığı tuz ve 3 su bardağı ılık suyu yavaş yavaş ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hamurumuz ele yapışmayan, yumuşak bir kıvamda olacaktır. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel bir hamur elde edeceğiz. O yüzden yoğurma işlemini yaparken biraz uzun tutabiliriz. Önce kaşık yardımıyla birazcık yoğuruyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya başlayacağım. Dediğim gibi hamurumuzu pürüzsüz olana kadar yoğuralım. Hamurumuzu kabın içinde biraz yoğurduktan sonra tezgahın üzerine birazcık un serpip hamurumuzu tezgahın üzerinde güzelce yoğurmaya devam edelim. Hamurumuz ne kadar pürüzsüz ve güzel yoğrulursa böreğimiz de o kadar güzel olacaktır. Yoğurduğumuz hamurumuzu silindir haline getirerek 6 eşit parçaya bölelim. Tepsinizin boyutuna göre daha küçük parçalara da ayırabilirsiniz. Ayırdığımız hamurlarımızı elimizle güzelce yuvarlayalım ve bir kenara alalım. ...100 gram tereyağı veya margarini güzelce eritelim. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyip karıştıralım. Hazırlamış olduğumuz yağımızı bir borcam içerisine veya bir tepsinin içerisine dökelim. Daha sonra 6 eşit parçaya böldüğümüz hamurlarımızı elimizle bastırarak hafif düzleştirelim. Daha sonra yağın içerisine koyarak dinlendirelim. Elimizi hafif yağın içerisine batırıp hamurumuzun etrafını güzelce yağlayalım. Ayırdığımız hamurların hepsini aynı şekilde yapıp tepsimizin içerisine dizelim. Yağın içerisinde dinlendirmek üzere hazırladığımız hamurlarımızın üzerine streç ile kapatıp iç harcımızı hazırlayana kadar dinlenmeye bırakalım. İç harcımız için 1 adet orta boy soğanı küp küp doğrayalım. Doğradığımız soğanlarımızı tavanın içerisine alıp üzerine sıvı yağ ekleyerek soğanların rengi değişinceye kadar kavuralım.
Kavrulan soğanların üzerine damak zevkinize göre tuz ve pul biber ekleyip güzelce karıştıralım. ...700 gram kadar ıspanağımızı doğrayıp güzelce yıkayalım ve bir kap içerisine alalım. Hazırladığımız soğanlarımızı da sıcak sıcak ıspanağın üzerine döküp güzelce karıştıralım. Yağın içerisinde dinlendirdiğimiz hamurlarımızı tezgahın üzerine yağ sürerek elimizle güzelce açabildiğimiz kadar ince olacak şekilde açalım. Açtığımız hamurumuzun kenar kısımlarından çekiştirerek ince olacak şekilde açma işlemine devam edelim. Yırtılmalar olursa bunu dikkate almayın, açmaya devam edin. Yırtılmalar zaten iç kısımda kalacaktır. Daha sonra içe doğru katlayacağız zaten. Açtığımız ince hamurumuzu 4'e katlayalım ve her katmanına yağımızdan sürelim. Katladığımız hamurumuzu bir kenara alalım. Daha sonra kalan hamurlarımızı da aynı şekilde yağ yardımıyla güzelce ince olacak şekilde açalım ve 4'e katlayıp hepsini bir kenara alalım. Katlamış olduğumuz hamurumuzdan bir tanesini alalım. Yağ yardımıyla tepsimizi rulo haline getirip de koyacağımız için tepsimizin boyutuna göre güzelce açalım. Açtığımız hamurumuzun içerisine hazırladığımız iç harcımızdan güzelce dökerek dikkatli bir şekilde saralım. İç harcımızın suyunu koymamaya özen gösterelim. Eğer suyundan koyarsak böreğimiz hamur kalacaktır. O yüzden isterseniz süzebilirsiniz. Üstten alarak da iç harcımızdan koyalım ve güzelce dolayalım. Hazırladığımız börekleri dikkatli bir şekilde tepsimizin içerisine yerleştirelim. Bir adet yumurta sarısını güzelce karıştıralım ve böreklerimizin üzerine bolca sürelim. İsteğe bağlı olarak böreklerimizin üzerine susam veya çörek otu dökelim. Böreklerimizi istediğiniz boyutlarda olacak şekilde dilimleyelim. Böreğimizi keserken bıçağımızı suyla ıslatırsak hamurumuza yapışmayacaktır ve daha rahat keseceksinizdir. Önceden ısıtılmış fırında
Üzeri kızarıncaya kadar kontrollü pişirelim. Böreklerimiz servise hazırdır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Duygu ve düşüncelerinizi yorum kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.